Selam herkese. Bugün bu videoda sizlere canım yayacağımın bize hep bahsettiği Lübnan'da, özellikle Beyrut'ta meşhur olan fettuş salatasını yapıyor olacağım. Benim yayam da Beyrutlu olduğu için kendisinden hep fettuş salatasını duyuyorduk. O yüzden bugün bunu yapıp sizlere de göstermek istedim. Öncelikle yarım göbek kullanıyoruz. Göbek salatanın yarısını ikiye bölüp bir parmak kalınlığında kesiyoruz. Eğer isterseniz böyle kesmeyip elinizde de parçalayabilirsiniz. O şekilde de yapanlar varmış, özellikle eskiler. Fakat ben bu şekilde yapmak istedim. Salatalık, yaklaşık 3-4 adet salatalığı 4'e bölüp küpler halinde kesiyoruz. İsterseniz kaşık salatası gibi daha küçük şekilde de kesebilirsiniz. Ama buradan en önemlisi çoğu malzemenin birbirine benzer boyutlarda olması. Sıra turpa geçiyor. 3-4 adet küçük turpu önce dilimliyoruz. Bakın turpu gösteriyorum size çünkü gerçekten tablo gibi çok güzel. Bunları üst üste koyup göbek salatayı kestiğim gibi biraz böyle ince çubuklar halinde kesiyorum. Orada bir uyum sağlasın istiyorum. Ve sıra çeri domateslere geldi. Onları da yine salatalık gibi 4'e bölüyorum. Malzemelerin birbirine dediğim gibi benzer boyutlarda olması yerken de görsel olarak da keyif veriyor. Ve sıra diğer yeşilliklerimize geliyor. Yarım demet maydanoz kesiyoruz. Saplarını ayırabilirsiniz fakat beni biliyorsunuz, eğer küçük küçük keseceksem saplarını ayırmıyorum ve çok seviyorum. Aşırı küçük kesmenize gerek yok. Aralarda yapraklar kalabilir, sorun değil. Ve nane, taze nane. O da bir dolu avuç yeterli olacaktır. Çeyrek demetli diyebilirim. Onu da aynı şekilde maydanoz gibi kesiyoruz. Normalde orijinal tarifte taze soğan da bulunuyor. Fakat benim midemi rahatsız ettiği için ben taze soğanı katmadım. Sizin de aklınızda olsun. Onda da yine böyle bir avuç 5 dal taze soğan kullanıp küçük küçük dilimleyebilirsiniz. Ve sıra sosa geldi. Bir kapta 1 çay bardağı zeytinyağı üzerine, eğer limonlu susuzsa 2-2,5 limon, eğer suluysa 1,5-2 limon yetecektir. Bol limon suyumuzu katıyoruz. Ve bunun üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ve salatanın en önemli malzemelerinden biri olan 1 yemek kaşığı sumak katıyoruz. Ve 2 yemek kaşığı nar ekşisi. Nar ekşisi tamamen tercihe kalmış. Şimdi güncel tariflerde nar ekşisi bol bol kullanılıyor. Fakat en ilk orijinal tarifte bildiğim kadarıyla nar ekşisi kullanılmıyor. Daha çok zamanla eklenmiş, modern mutfakta katılmış bir malzeme. Ben de çok sevdiğim için tabii ki katıyorum. 1-2 küçük diş de sarımsağı ezip sosumuzu bir güzel çalkalıyoruz. Adı Arapçada ufalanmış ekmek anlamına gelen fat kelimesinden geliyormuş bu arada. Bu bilgiyi de size vereyim. Salatanın en önemli özelliği içine kızartılmış ya da fırınlanmış pita ekmeği eklenmesi. Biz de burada gördüğünüz gibi lavaşlarımızı ekliyoruz. Üst üste koyduktan sonra önce ince uzun kesiyoruz. Daha sonra çevirip küpler halinde kesiyoruz. Burada genelde bu tarifi yaparken ya küp ya da üçgen şekilde bu lavaşlar kesiliyor. Yani muska şeklinde. Siz de isteğinize göre kesebilirsiniz. Ben küp küp yaptım. Zaten fettuşu diğer salatalardan ayıran en önemli özellik, bir, içindeki sumak, o sumağın verdiği kendine has ekşimsi aroma ve 2, çıtır pita ekmeği. Bizim burada şimdi çıtırlaştıracağımız lavaşlar gibi. Kızgın yağa lavaşlarımızı atıyoruz ve hafif artık kahverengileşene kadar kızartıyoruz. Burada verebileceğim püf nokta, dışı çok unlu olmaması bu lavaşların. Çünkü unlar yanabilir. Bir diğeri de benimki gibi çok nemli olursa birazcık böyle duman altı olabilir. Yani duman dediğim aslında çıkan buhar. Kızgın yağda buhar çıkabiliyor. Benim lavaşlarım bayağı nemliydi. Eğer kurutabiliyorsanız önden bekletip birazcık kurutabilirsiniz. Yoksa birazcık böyle buhar çıkabiliyor. Aklınızda olsun. Zaten hafif kahverengileşme başlayınca altını kapatıyorsunuz. Çıkarana kadar iyice kahverengileşiyorlar ve çıtır çıtır oluyorlar. Muazzam bir koku ve lezzeti oluyor bu lavaşlar kızarınca. Hepsi çıtır çıtır oldu ve soğumaya bırakıyoruz. Size de burada sesini dinleteceğim.
soğumayı beklerken sosumuzu artık salatanın üzerine döküyoruz. Karıştırıyoruz. Ve soğuyan lavaşlarımızı hemen servis öncesi ekleyip tekrar karıştırıp servis ediyoruz ki sulu sulu o mayhoş salatanın içinde o çıtır çıtır lavaşlar ağza gelsin. Canım yayacağımın Beyrut'tan kalma muazzam tariflerinden bir tanesini yaparken sizinle paylaşmak istedim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer yaparsanız ya da denemeyi düşünüyorsanız yorumlara mutlaka yazın. Tarifi de beğendiyseniz videoma bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Bunun gibi farklı, lezzetli, pratik daha birçok tarif görmek isterseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.